Sordum aşkın sırrı nedir? Dedi yarda yok olmaktır. Sordum yarın isteği nedir? Dedi samimi olmaktır. Sordum samimiyet nedir? Dedi hep yâre bakmaktır. Sordum bu nasıl olacak? Dedi nefsi bırakmaktır. Sen ve ben gafletini aşıp, biz olanların rızkıdır aşk. Bu yalan dünyanın dikenleri batsa da canına, aldırma sabret. Katlan ki ebedi mekanın gül bahçeleriyle dolsun. Hangi dertten yakınıyorsan yine de sabret. Sabret ki o en büyük merhamet sahibi ellerinden tutsun. Kalp midir insana sevdiren yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir muma ateş olmak mı? Yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Ben bir balığım, aşk ise daldığım bir derya. Aşktan gözlerim yaşlı olsa da o derya gözyaşımı nereden bilir? Başımı o denizden çıkarayım desem, balığım ya, nefesim kesilir. Bazen bir kelebeğin ömrü kadardır hayat. Ne kırmaya gelir ne de kırılmaya. Sanma ki gül dikenin himayesinde, dikenin itibarı gül sayesinde. Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir. Ne güzel demiş Mevlana Hazretleri, çektirilen acı havada asılı kalmaz, çektirenin başına düşer, sabret. Mutluyum çünkü yol yakınken dönüşlerim var. Huzuruma şaşırmayın çünkü yarı yolda duranlardan koşar adım gitmişliğim var. Kızmayın aşktan caymışlığıma, benim karşıdan tanımama gibi bir özrüm var. Gelsin hayat bildiği gibi, elinde ne varsa hayata dair. Ötesi hiçbir şey ya da vesair, gerisi misafir. Değer verdiğin şey layık olanda incili kaftan, layık olmayanda yamalı fistan gibi durur. Beni kimsenin bilmesi önemli değil, Rabbim bilsin yeter. Kim ne derse desin, bana Rabbim kulum desin yeter. Sıkıntılar misafirdir, gelir ve gider. Önemli olan gönderenin hatırına misafire sabretmektir. Sustuysak saf olduğumuzdan değil, Allah'a bıraktığımızdandır. Herkes fıtratına uygun kişilerle olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsin. Olgun insan Allah der yürür, hayat der gülümser, kısmet der her halinden razı olur. Mutsuzum diye bahane arama, Rabbin o kadar güzellikler vermiş ki, uyan da kalp gözünü arala. Mevlana Hazretleri der ki, sarılmayı bilir misin sahiplenmeyi? Sahiplendiğinde sadık kalmayı. Sen bilir misin aşık olmayı? Bölünebilir misin ikilere, üçlere, gerekirse binlere? Yapabilir misin gerçekten, sevebilir misin? Sevmenin demesi olmaz, unutma. Ya çok seversin bir kere ya da hiç sevmezsin. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini şaşırmayasın.
Ey dost, derdin ne olursa olsun, umudun her zaman Allah, Allah, Allah olsun. Sesini değil sözünü yükselt, yağmurdur çiçekleri büyüten, gök gürültüsü değil. Duamdaki gözyaşım kadar edepliydi içine düşen aşkın. Ey benim beşeri aldanışım, ben seni kalbime koyana sevdalıyım. Gözün sevgiliye hasret ise her an nazlı geçer. Sevgi muhabbet yoksa gülüşün hazan saçar. İki cihan bir olunca benlik aradan çıkar. Gönül sevgiliyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü düşünmektir. Bilmez misin ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. Olgun insan Allah der yürür, hayat der gülümser, kısmet der her halinden razı olur. Öfke rüzgar gibidir, bir süre sonra diner ama birçok dal kırılmıştır bile. Ağaç dalındayken bilmezmiş yaprağın kıymetini, düşünce anlarmış onu ne kadar çok sevdiğini. Sen içine yönel, dışından seni habersiz sansınlar. Ne güzel haldir ki o, sen akıllı ol, seni deli sansınlar. Aklına yalnızlık gelmesin, mesafeler yalandır. Acılar yüreğini daraltmasın, dünya imtihandır. Sığın o Rabbe ki, cezası bile lütfundandır. Sabret ey yar, zahmette rahmet var. Vuslatın kıymeti olmazdı, iyi ki hasret var. Tökezlersen eğer kaldır ellerini, Rahman ve Rahim olan Allah, Allah var. Bir kum tanesiyim ama çölün derdini taşıyorum. Küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. Mutluluğu sende bulan senindir, ötesi misafir. Benim gurbetimin adı ne Şems? Halime bir isim koy, yalnız mıyım, hasta mıyım, garip miyim, ben neredeyim? Ben neyim Şems? Harf bir manadır, manası kendindedir. Benim harflerimi hangi rüzgarda savurdular Şems? Nefsine mağlup olamayan, aşkta galip olur demiştin ya. Şimdi söyle, mağlup muyum, mağdur mu? İlla birini seveceksen dışını değil içini seveceksin. Gördüğünü herkes sever ama sen asıl görmediklerini seveceksin. Sözde değil, özde aşk istiyorsan şayet, tene değil, cana diyeceksin. Dolaştım dünyayı, giymedim başıma taç. Ne zengini gördüm tok, ne fakiri aç. Ya Rab, öyle bir feyzi kanaat ver ki, namerde değil, merde dahi eyleme muhtaç. Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni başımın üstünde taşıyan bulunur. 1000 senede okusam, ne biliyorsun diye sorsalar bana, haddimi bilirim derim. Mevlana Hazretleri. Mevlana Hazretleri der ki, sevgide fedakarlık yolunu bilmeyenleri asla gönül kapınızdan içeri sokmayın.
İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, görmediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Kardeşim, sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsün, gülistan olursun, diken düşünürsün, dikenlik olursun. Yorulacaksan, zorlanacaksan, şikayetçi olacaksan, keşkelere sığınacaksan, söze ama diye başlayacaksan, girme aşk yoluna. Ey gönül, dikkat et, ahir zaman bu. Nefsine uyup da surete aldanma. İblisin bile maşallah dediği kullar var. Seveceksen sev, vefa nedir, takva nedir bileni, içinde cennet saklayan virane kullar var. Ben Ömer Hançeri. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol bağrında, güller yetişsin. Aşk acısı taşımayan yürek, ya deliye aittir, ya ölüye. Bırakacağın eli hiç tutma, tutacağın eli ise hiç bırakma. Sahte sevgilere gül olmaktansa, gerçek sevgilere diken ol. Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de. Bilmeyen ne bilsin seni, gamlanma deli gönül. Gönülden anlamayana bağlanma deli gönül. Birini seviyorsanız onu Allah'tan isteyin. Kalpler Allah'ın elindedir. İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir. Güzel üslupla söz söyleyenleriz. Mesih'in talebesiyiz. Nice ölülere tuttuk da can üfürdük biz. Nice bilginler vardır ki gerçek bilgiden, hakiki irfandan nasipsizdirler. Bu ilim sahipleri bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil. İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Herkesin dostu olan kimsenin dostu değildir. Ey gönül, bir sürü dostlarının yanında elbet ki düşmanların da olacak. Ama imtihan ya bu, onca düşmanın var iken seni dostun duracak. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. İnsanlarla dost ol, çünkü kervan ne kadar kalabalık ve halkı çok olursa yol kesenlerin beli o kadar kırılır. Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz eleştirin. Basit bir kimseyi dost edinmek isterseniz övün. Deniz derindir durulmaz, dostluk ebedidir unutulmaz. Bir günah işlediğinde hemen tövbe et. İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur. Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca. Dağ bile taşır insan, aşık olup inanınca. Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Çünkü cibiliyet size ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.
Öğüt verecek insana değil, örnek alacak insana ihtiyaç var. Fetva veren çok olur ama takva ile yaşayan az bulunur. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Sabır gözün perdesini açar, gönlü yarar açar. Edebin en önemli ölçüsü başkalarının senden rahatsız olmamasıdır. Sözün kıymetini lal olandan, ekmeğin kıymetini aç olandan, aşkın kıymetini hiç olandan öğren. Ne ile konuştum, dedim bana derdini söyle. Kim ağlatır seni, bu feryat nedir böyle? Dedi, o sevgiliden ayrı düştüm üzgünüm. Gayrı geçmez alemde benim feryatsız günüm. Bil ki zahiri suret yok olur, fakat mana alemi ebedidir, kalır. Testinin suretiyle ne vakte dek oynayıp duracaksın? Testinin nakışından geç, ırmağa suya yürü. Sureti gördün ama manadan gafilsin, akıllıysan sedeften inci set çıkar. Dinle neyden duy neler söyler sana, derdi vardır ayrılıklardan yana. Kestiler sazlık içinden der beni, dinler ağlar hem kadın hem er beni. Göğsü göz göz ayrılık gelsin de bir, sen o gün benden işit özlem nedir? Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun. Ey can, kimseyi kırma, sözden ağrı yoktur. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa 1000 hayır ara. Uğraşma boşuna, seni ancak gördükleri ve duydukları kadar anlayacaklar. Biz biliriz ki hüzün huzurun nazlı kapısıdır. Asıl yar yaradandır, gerisi yaralayandır. Neden duasız bırakıyorsun dilini? Kapıyı çalmadan açılmasını bekleyenlerden misin yoksa? Kalp midir insana sev diyen, yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Bırakacağın eli hiç tutma, tutacağın eli ise hiç bırakma. Sahte sevgilere gül olmaktansa gerçek sevgilere diken ol. Ağaç dalındayken bilmezmiş yaprağın kıymetini, düşünce anlarmış onu ne çok sevdiğini. Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bir gönül yıkılmasın dilinden. Hayat sana arka arkaya dikenleri gösteriyorsa sakın üzülme. Aksine sevin, yakında gülü de gösterecektir. İnsanda güzel olan yüzüdür, yüzde güzel olan gözüdür. Ama insanı insan yapan ağzından çıkan sözüdür. Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkı ile yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu?
Hüzünle titreyen kalbe ince bir ah dokunur. Kalbi kırık olanın kalbine Allah dokunur. Başkasından üstün olmamız önemli değildir. Asıl önemli olan şey dünkü halimizden üstün olmamızdır. Kötülük yaptın mı kork. Çünkü o bir tohumdur. Allah yeşertir, karşına çıkartır. 4 şey Allah'a ulaşmayı engeller. Şehvet, çok yemek, mal ve makam, uç ve gurur. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En güzeli şükre vurayım dilimi, belki o zaman kalbim kurtulur. Şükret, istediğini elde edince şükretmek kolaydır. Sufi, dileği gerçekleşmediğinde de şükredebilendir. Dostun sana düşmanlık eder, haset ve kinini dışarı vurursa, senden yüz çevirdi diye feryat etme. Kendini ahmak ve bilgisiz hale düşürme. Allah'a şükret, yoksullara ekmek ver ki onun çuvalında eskimedin, yıpranmadın, ebedi dostun Allah'tır. Allah. Ey can, kimseyi kırma, sözden ağrı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz. Ey can, imtihan içinde imtihan vardır. Derlen toparlan da ufak bir imtihana satma kendini. Boş ver be kalbim, kimse anlamasa da, bilmese de yorgunluğunu, Yaradan bilir doğruluğunu. Onlar ruhun cemalinin meftunu olduklarından söylenti ve bilgiden yorgun düşerler. Ruhiyet bilgi üzerinde hakimdir. Halk arasında yaygın sözün sebebi de budur. Borçlu olanlar öte dünyaya para görmeye hazırdırlar. Gönül öyle yol geçen hanı değil, dergahtır. Paldır küldür girip çıkılmaz, günahtır. Sevgili nasıl olmalı? Dayanılmaz olduğun zamanlarda bile sana dayanmalı. Hileden, desiseden endişe etme. Eğer birileri sana tuzak kuruyor, sana zarar vermek istiyorsa Allah da onlara tuzak kuruyordur. Çukur kazanlar o çukura kendileri düşer. Bu sistem karşılıklar esasına göre işler. Ne bir katre hayır karşılıksız kalır, ne bir katre şer. Onun bilgisi dışında yaprak bile kıpırdamaz. Sen sadece buna inan. Beni hatırlamadın mı? Hani bir tende 2 can, bir kabukta 2 badem idik. Ben seni nasıl incitebilirim? Ayağına bir öpücük kondurayım desem, kirpiklerim dikeni ayağına batar da rahatsız eder diye korkarım. Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun? Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi? Aşkın dili duadır. Her dua sevgiliye yazılmış bir aşk mektubu gibi olmalıdır. Sabret ey yar, zahmette rahmet var. Vuslatın kıymeti olmazdı, iyi ki hasret var. Tökezlersen eğer kaldır ellerini, Rahman ve Rahim olan Allah var, Allah. Gel ey yar,
Bir sabahın ilk ışıkları gibi, erken saatlerin kuş sesleri gibi, yağacak sağanak yağmurun ilk damlaları gibi, gel ey yar, gel ne olursun gel, ilkbahar gibi, Şems-i Tebrizi. Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Cahille oturup bal yiyeceğine, alimle oturup kuru ekmek ye. Gayri sözler tükendi, dil kelepçelendi. Halimi arza, söze ne hacet, gözyaşlarım dile geldi. Üzülme, dert etme can. Görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan ne mutlu sana. Elinde olmayanları söyleme bana, elinde olanlardan bahset can. Üzülme, geceler hep kimsesiz mi geçecek, gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her ne ise bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Belki güzellikler de var bu hayatta. Gelgitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir. Mevlana Hazretleri. Varlığınızda kıymetinizi bilmeyenleri yokluğunuzda terbiye edin. Bu dünyada neyi çok istersen o senin imtihanındır. Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var. Sen ol, mutluyken söz, üzgün iken cevap, öfkeliyken de karar verme. Çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Dünya sevgisi herkese düşmandır. Nice insanın ömrünü boşa harcamasına sebep olur. Kalp bir bahçedir. Onda mutlaka bir şeyler bitecektir. O halde güzel şeyler ekin ki güzel şeyler bitsin. 3 sözden fazla değil, tüm ömrüm şu 3 söz. Hamdım, piştim, yandım. Ölümü yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kapına geldim ve ben olmaktan vazgeçtim. Sen yeter ki kim o de, kim olmamı istiyorsan o olmaya geldim. Gönül kapısı herkese açılır mı? 2 laf eden adam sayılır mı? Bakma insan oğlunun uyruğuna, tanıyamazsın basmadıkça kuyruğuna. Yaradanı hangi kelimelerle tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Şayet Allah dendi mi, öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına, demek ki sen de korku ve utanç içindesin çoğunlukla. Yok eğer Allah dendi mi, evvela aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan, sende de bu vasıflardan bolca mevcut demektir. Ben Ömer Hanceri. Aşk bir seferdir. Bu sefere çıkan her yolcu, istese de istemese de tepeden tırnağa değişir. Bu yollara dalıp da değişmeyen yoktur. Hakka teslimiyet ne zayıflık ne de edilgenlik demektir. Tam tersine böylesi bir teslimiyet son derece güçlü olmayı gerektirir. Teslim olan insan çalkantılı ve girdaplı sularda debelenmeyi bırakır, emin bir beldede yaşar.
Geçmiş zihinlerimizi kaplayan bir sis bulutundan ibaret. Gelecek ise başlı başına bir hayal perdesi. Ne geleceğimizi bilebilir, ne geçmişimizi değiştirebiliriz. Ebe bilir ki sancı çekilmeden doğum olmaz. Ana rahminden bebeğe yol açılmaz. Senden yepyeni, taptaze bir sen, zuhur edebilmesi için zorluklara, sancılara hazır olman gerekir. Ey sevgili, ilacım da sensin, çarem de sensin. 100 parça olmuş gönlümün nuru da sensin. Çaresiz gönlümde senden başka ne varsa hepsi yok oldu. Beni kimsesiz bırakma, gel. Gül mü bitecek, diken mi çıkacak? Her ağaç gönlünde ne var ise onu ortaya koyar. İyi bir evlilik iki şeye bağlıdır. Birincisi doğru insanı bulmaya, ikincisi doğru insan olmaya. Nefsin ejderhadır, öldü sanma. Uykuya dalar o, dertten eline fırsat düşmediği için uyur. Derdin bitince çıkar hemen. Hüner, dertsizken de nefsi uykuda tutmandadır. Küle döndüysen yeniden küle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. Ey aşık, hani özlem çekiyorsun ya sevgiliye, bil ki sevgilidendir özlemin özü. Odur asıl sana özlem duyan. Çünkü o tutuşturmayınca alevi, kimsede olmaz ateş. Ve aşk ateşi önce sevilene, ondan sonra sevene düşer. Gel bakalım ateşle nasıl oynanır göstereyim. Gör bakalım ateş mi seni yakar, sen mi ateş? Olur da bir gün mesafeleri aşıp bana gelirsen, yüreğinde rengarenk açan aşk ile gel. Sana affedilmeyecek kadar büyük hata yapan birine, akıl sırlarının bittiği yerden başlayacak ceza vermek istiyorsan, bütün samimiyetinle affet. Hissedilen her şeyi arşivleyen kader, kendisiyle en iyi biçimde ilgilenecektir. Sabretmek öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Allah aşıkları sabrı gül ve şeker gibi tatlı tatlı emer, hazmeder ve bilirler ki gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. Kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten ne yapalım kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin. Ey gönül, şimdi sorarım sana, hangi aşk daha büyüktür? Anlatılarak dile düşen mi, anlatılmayıp yürek deşen mi? Başına gelenlerden şikayet etme. Bunlar imtihandır. Hayatın imtihanı kağıt kalem ile olmaz dostum. Kul ile sınanır. Seni sevmeyene fazla sabır gösterme. Sabrının adı yüzsüzlük olur. Bu kadarla kalmaz, fedakarlığın eziklik, sevgin de kişiliksiz olur. Herkesin anlayış derecesi farklıdır.
Benim sana anlatacaklarım ancak senin anlayacağın kadardır. Sen benim Yaradan'dan ötürü yaradılanı sevişim, bir adım gelene 10 adım gidişimsin ve herkesi olduğu gibi kabul edişimsin. Sen benim yalandan ve sahteden kaçışım, riyadan bıkışım, gerçeği arayışımsın ve nihayet doğrunun tadına varışımsın. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Her şey neye layıksa ona dönüşür. İşin başında sonunu gör de ceza gününde pişman olma. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. En hayırlı ve en güzel duadır bir dostun bir dostuna habersizce ettiği dua. Sizler de inşallah o mübarek dualarınızda bu garip kardeşimizi unutmayın inşallah. Destek olan tüm dostlarımdan Allah razı olsun. Sizlerin destekleriyle biz varız. Onun için biz çok güzel bir aileyiz. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim inşallah yüreğinizden geçen, kalbinizden geçen ne isteğiniz varsa kabul buyursun inşallah. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saygılarımla.